Merhabalar, ben psikolog Betül Yardımcı. Bugün size mükemmeliyetçilikten bahsetmek istiyorum. Mükemmeliyetçilik genel olarak toplumda övülen, meziyet bir durummuş gibi bahsedilir ama her zaman böyle değildir. Aslında kişiye zarar veren bir durumdur. Peki nedir bu mükemmeliyetçilik? En geniş tanımıyla kişinin kendisine veya başkalarına yönelik olarak yüksek standartlar belirlemesi ve bu standartlara yönelik şekilde davranmasına zorunlu hissetmesidir diyebiliriz. Karen Horney 1950 yılında mükemmeliyetçiliği şu şekilde tanımlamıştır ve bu tanım gerçekten de çok yerinde bir tanım. Gerekliliğin zorbalığı şeklinde tanımlamıştır. Evet, yani mükemmele ulaşmak nesi hata ya da nesi kusur diyebilirsiniz. En iyi yapmaya çalışmak, bunun için çabalamak, en güzel şekilde bir iş ortaya çıkarmak kusur mu diyebilirsiniz. Fakat aslında evet bu bir kusur değildir ama bunun için yoğun çaba sarf edip bu sonuca ulaşamadığınızda yıkıcı düşüncelere neden olmuş olması bir kusur sayılabilir. Peki mükemmeliyetçi kişilikler nasıl kişiliklerdir? Şöyle bir bakacak olursak bu kişiler takıntılı bir şekilde en iyiyi çabalamaya çalışırlar. En iyi sonuca ulaşma, en güzelini ortaya çıkarma, en doğru şekilde davranma eğilimindedirler. Ve bu kişiler hataya çok fazla hayatlarında yer vermezler. Hata payları çok düşüktür. Mümkün mertebe en doğru şekilde sonuca ulaşmak isterler ve bu yolda çok yoğun bir çaba sergilerler, çok üst düzey bir performans sergilerler ve sonuçtan çoğu zaman mutlu ya da memnun bir şekilde ayrılmazlar. Kendilerine karşı beklentileri ya da topluma karşı tabii ki beklentileri çok yüksektir ve bu beklentileri doğrultusunda davranma eğilimleri de çok yüksektir. Yine dediğim gibi çok üst düzey bir performans sergileme ve bunun sonucunda da çok memnun olamama hali. Mükemmeliyetçi kişiler kendi değerini yalnızca başarıyla değerlendirme eğilimindedirler. Yani eğer istedikleri sonuca doğru bir şekilde ulaşamamışlarsa başarısızım, yetersizim, değersizim gibi değerlendirmeler içerisine girer. Kendilerinin korkularıyla, felaketleriyle ve acılarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Aynı zamanda mükemmeliyetçi kişiler kusursuzluğa ulaşma çabası içindedirler ve bunun için yoğun bir uğraş gösterirler, çok yoğun bir çaba sergilerler ve kendilerinden gerçekçi olmayan yüksek standartlar çerçevesinde davranmayı beklerler. Bu bazen kendilerinden, bazen çevrelerinden olur. Bazen ebeveynler çocukları için sınavdan çok yüksek not almasını isterler. Bazen kişiler kendi iş performansları ile ilgili bunu düşünebilirler. Patronum mutlaka benim işimi en iyi iş olarak bulmalı, en iyi eleman ben olmalıyım gibi yüksek beklentiler içerisinde olabilirler kendilerinden. Peki kişi neden mükemmeliyetçi olur? Birazcık şöyle mükemmeliyetçiliğin sebeplerine, alt başlıklarına bakalım istiyorum. İlk alt başlık olarak ebeveyn beklentisini söyleyebiliriz. Ebeveynler çocuklarından yüksek beklenti içinde olduklarında çocuklar kabul görme ihtiyaçlarını, onaylanma ihtiyaçlarını ve sevgi görme ihtiyaçlarını bu beklentiler doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışırlar. Yani anne babanın beklentilerini karşılarsam kabul görürüm. Ne kadar başarılı olursam o kadar kabul edilen bir çocuk olurum şeklinde bir düşünce tarzına gider ve bu da onun yüksek standartlar belirlemesine ve mükemmeliyetçi bir kişilik geliştirmesine neden olur. Bir diğer alt başlık olarak ebeveyn beklentisi gibi ebeveynlerin eleştirisini söyleyebiliriz. Ebeveynler çocuklarını eleştirdiklerinde çocuklar yine o davranışlarıyla kabul görmediklerini ya da yaptıkları işin yeterli düzeyde bulunmadığı için kabul görmediğini, onaylanmadığını düşünür ve bunun için daha iyi, en iyiyi yapmak için çaba sarf ederler. Çok üst düzey performans sergilemeye çalışır, kusursuz olmaya çalışır. Mümkün mertebe mükemmele yaklaşmaya çalışırlar ki ebeveynleri tarafından daha az eleştirilsin ve yaptıkları iş onlar tarafından beğenilsin, onaylansın isterler. Diğer bir alt başlık olarak da kişisel standartlar diyebiliriz. Yani kişinin kendisinden yüksek beklentiler içinde olması ve kendisine yüksek standartlar belirlemesi yine hata payını çok az bırakması ya da hiç bırakmaması hali diyebiliriz. Bu da tabii ki kişiyi mükemmel olmaya zorlar. Kusursuz bir şekilde davranmaya zorlar. Bir diğer alt başlık olarak da organizasyon ve kontrol alt başlığını ekleyebiliriz. Nedir? Kişinin sürekli olarak durumu organize etme, yönetme, her işin, her ufak detayın içinde bulunma hali
Ve tabii ki bunun içinde kişinin sürekli her şeyde kontrolünün olması halidir. Her şeyi kontrol etmek isterken hiçbir şeyi kontrol edemez hale gelir kişi ve bu da aslında kişinin bir işe başlamasına da engel olur. Ertelemeler, aşırı kontrolcülükler, depresyon, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları ve obsesif kompulsif bozuklukların altında da mükemmeliyetçilik durumunun yattığını söyleyebiliriz. Fakat insan doğası gereği sınırlı bir canlıdır. Yaşamı sınırlı, enerjisi sınırlı, zamanı sınırlı. Yani sınırlı kaynaklarımızla sınırsıza, kusursuza, mükemmele ulaşmaya çalışmak bir yanılgıdan ibarettir aslında. Ve kişi bunun farkında olmadığı zaman, bu belirlenmiş şeylere ulaşmaya çalıştığı zaman, kendince belirlemiş olduğu, tabii ki geçmişten getirdiği bütün anne baba tutumları, standartların belirlenmiş olması, bunlarla birlikte kişi bu mükemmele doğru koşmaya çalışırken aslında hiçbir şeyi yapamadığını, bir işe başlayamadığını ve ertelemelere gittiğini fark eder. Peki mükemmeliyetçiliği nasıl aşabiliriz? Nasıl bununla başa çıkabiliriz? Evet, mükemmeliyetçiliğin altında ne yatıyor dedik? En temel faktör olarak kişi kusursuz olana ulaşmaya çalışır. İşin en iyisini yapmak zorundadır, en doğrusunu ortaya çıkarmak zorundadır ya da en iyi şekilde görünmek zorundadır. Bu yalnızca yaptığı işle, ortaya çıkardığı performansla ilgili değil, verdiği görüntüyle de ilgili olabilir. Bunu ortaya çıkarmak için yoğun bir çaba sarf eder. Elinden geleni değil, elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışır. İşte tam da bu noktada kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi ve elinden geleni yaptığından emin olması ve sonrasında mükemmeliyetçi kişilerde olduğu gibi tatmin olamama hali değil, evet elimden geleni yaptım ve bu beni yeterince iyi hissettiriyor diyebilmesidir. Bunun için kişinin kendini olduğu gibi kabul etmesi ve sevmesi gerekir. Burada kişi şuna dikkat etmelidir. Mükemmeliyetçi kişi hayır daha iyisini yapmalıyım, en iyisini yapmalıyım derken normal bir kişi şunu söylemelidir. Elimden geleni yaptım. Evet bu sınava hazırlanmak için en iyiyi hedefledim ama ortaya her ne olursa olsun ortaya çıkan bu sonuç elimden geleni yaptığımın sonucudur diyebilmesidir. Son olarak sevdiğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kusursuzluğu unutun. Her şeyde bir çatlak vardır. Işık içeri böyle girer. Ben psikolog Betül Yardımcı. Hayat boyu değerleriniz doğrultusunda elinizden geleni yapabileceğiniz ve sonuçlarından memnun olabileceğiniz günler dilerim.